Selam. Ne yapıyorsunuz? Bu arada ben ne yapıyorsunuz dedikten sonra sessiz kaldığımı fark ettim. Gerçekten ne yaptığınızı yazsanız aşağı. Dün attığım videodan sonra herhalde Dobida tarihindeki en duygulu günü yaşattınız bana. Çok teşekkür ediyorum. Ve videoda bütün yorumları okuyacağımı söylemiştim. Kaçıncı yorumdayım bilmiyorum ama okuyorum. Hepsini tek tek tane tane okuyorum. Çünkü şunu açıkça söylemem gerekiyor. Güzel bir şey yaptığımızı biliyoruz ama bunu sizin kelimelerinizle, sizin hayatınızın parçalarıyla okumak efsanevi güzel geliyor. Motivasyon ekliyor. Şimdi bu arada ben neden sessizim? Göstereyim mi size? Ne yapıyorsun anne? Ta 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 ta. Sosi. Güzel çocuğum. Sen benim ayaklarıma mı geldin? Sosi kısırlaştırıldı. 1-2 saat önce falan çıktı. Yoğun bakımın içerisindeydi. Köpekler için yoğun bakım, bizim yoğun bakım kafeslerimiz çok uygun bir ortam değil. O yüzden tamamen uyandı dedikten sonra ekip çıkartıyor ve kafeslere koyuyorlar. Ekip dedi ki, Doruk Bey sizin odanıza kafes koyalım şuraya. Şu göt kadar odaya. Kafesi oraya koyalım. Sizin yanınızda dursun. Burada hem ulaşmamız da kolay olur, ara ara bakarız dediler. Sonra Sevgi dedi ki kafese koymayalım. Şöyle bir köşe hazırladı Sevgi ona. Tamam mı? Çok güzel bir köşe. Sonra yaşanan şey şu. O köşeden, odam ne hale geldi ya? Pazar yerine döndü lan. O köşeden ayağımı az önce bir kıpırdattım. Ayağımın altında yatıyordu. Değil mi? Değil mi aşkısı? Allah'ım senin tipini yerim ben. Kucağıma geleceksin mi? Bir kucağıma geleceksin mi? Hadi kucaklaşalım bir. Sosis köpek. Gel tanem benim. Gel. Hoppidik hoppidik hoppidik. Bakayım altına. Hiçbir şey yok. Aferin. Siz Sosi'yi görüyor musunuz bakayım? Şöyle görüyorsunuzdur. Aşkım. Çok güzel bir köpek bu. Çok tatlı bir köpek. Çok masumlar ya. Şu duruşa bir baksanıza. Yat hadi. Yat. Nasıl yatayım Doruk buraya? Oş ağzını burnunu yerim ben senin. Örtüleri altıma getireyim mi? Az önce ayağımın altına geldi. Bu arada bugün video çekmeyi planlamıyordum. Çünkü sizin yorumlarınızı okumakla geçirecektim bütün günümü. Sabahtan akşama kadar öyle çalışıyordum. Saate bakıyorum. Saat şu an 5. Akşam 7'ye bu videoyu yetiştirir miyim bilmiyorum. Ama yetiştirmeye çalışacağım. Hazır böyle de bir arkadaş benim ayağımın dibine gelmişken onu da size göstereyim dedim. Operasyon bölgesi var. Bir bakalım nasıl görünüyormuş. Operasyon bölgesi şöyle. Sosi'nin. Çok mu korktun? Yaptı Sevgi sana ya. Oh. Çok masum bir çocuk ama ya. Kedi gibi derler ya hani. Aha o bu işte. Gel şöyle. Heh. Oy. Koy poponu koy. Otur. Otur. Ha. Hatta başka bir şey yapalım mı Sosi? Dur bekle. Benim multifonksiyonel koltuğumda. Bu arada çocuk tamamen anestezi etkilerinden, bizde gaz anestezisi cihazı kullanıldığı için. Heh. Aferin. Bence çok rahatız şu an. Anestezinin etkilerinden tamamen çıktığı için ben de rahatlıkla kucaklayabiliyorum, sevebiliyorum vesaire. Yoksa anesteziden çıktıktan yaklaşık böyle yarım saat sonra falan mesela çocukları bu kadar hızlıca hani kucaklamayın. Çok hızlı konuşmayın. Sakin konuşun, sevin vesaire diyorum size de zaten. Hani bazı kliniklerin şansları olmuyor ya da barınakların hiç şansları yok. Fakültelerin şansları olmuyor. Kısırlaştırma sonrası çocukları size teslim ediyorlar. Kedi köpek fark etmeden. O yüzden çocuklar size anestezideyken teslim edilebilir. Bunda yani korkulacak bir şey var mı? Bir nevi tabii ki anestezi. Yani nihayetinde hayati riskleri olan bir şey. Ama burada imkanlar doğrultusunda da hareket etmek lazım. İmkanınız yani bulunduğunuz şehir
gidebileceğiniz veteriner kliniği, barınak, fakülte, az önce dediğim gibi şanslarındaysanız, eğer o durumdaysanız mecburen tabii ki o şekilde taburcu almanız lazım. Keza yani şu an tabii ki teknoloji ilerliyor, tıp ilerliyor vesaire, ama bu her yere eşit hızda ilerlemiyor. Bunu da biliyoruz. Yani burada mevzumuz böyle en iyi sunmak, en iyisi bu vesaire diye bir şey yok. Çocukların sağlığı adına her şartta sağlıklı davranabilme yolu vardır. Mevzumuz bu çocuk operasyondan çıktıktan sonra mesela şu an böyle nasıl düşünün biliyor musunuz? Çok yorgun. Onun dışında hafif bir baş ağrısı. Şu an onun yaşadığı. Böyle şeyler var. Ama hayati riskler şu an yok. Ama size teslim edildiği vakit tamamen baygınsa çocuk, sizden ricam yapmanız gereken ana kural. En başta. Çocuk tamamen yürür. Tıp 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 böyle hiç, hani o sarhoşları yürütürler ya beyaz çizgide. O yürüyüş gibi nizami şekilde yürür. Böyle yalpalanır, pat pat düşmeler falan ortadan kalkar. Pozisyona gelinceye kadar çocuğun başından kesinlikle ayrılmayın. Yani 3 dakika 5 dakika ayrılırsınız. Lavaboya gidersiniz, yemeğinizi yersiniz falan filan. Ama böyle uzun süreli yalnız bırakmayın. Bir. İkincisi, tekrarlıyorum. Anestezide teslim edilmiş bir hayvan sahibiyseniz ya da böyle bir şartta teslim almanız gerekiyorsa anlatıyorum. Bir, anladınız. 2. Çocuk, ben bu arada ne konuşacağımı hiç bilmeden kamerayı aldım. Bayağı takır takır konuşuyorum. Bizim bu olayda konuşacak maalesef çok fazla şey var. O yüzden her şeyi anlatabiliyorum. Şimdi ikincisi de çocuğun beden ısısı anestezik maddelerin etkisine bağlı olarak yavaş yavaş düşer. Operasyon sürecinde, yani en derin anestezi dediğimiz o operasyon anestezi derinliğinde en düşük seviyelere iner ki bu süreç zaten veteriner hekiminizin kontrolünde olduğu için sizinle alakalı hiçbir şey yok. Kafayı takacağınız hiçbir şey yok. Lakin öyle taburcu edilirse size artık bir yerden sonra görev düşer. Bu görevde nedir? Sizin o çocuğun beden ısısını fazla tutmanız, aktif tutmanız. Mesela az önce bu çocuk şu an bu arada uyandı. Bu çocuk için geçerli değil. Tıpış tıpış yürüyüp gelebiliyor falan. Az önce vildanla çıktı, çiş kaka yaptı, sokağa gezdi vesaire falan. Serumla, çünkü serum verildiği için operasyon sırasında Sevgi ablamız operasyondan çıktığı anda deli gibi çişleri geliyor. O yüzden direkt, hatta yetiştiremezsek altına yapıyorlar. O yüzden direkt Vildan ablası bir dışarı çıkarttı, yürüttü. Hem hava aldı, bir toparlandı. Böyle bir açık havanın etkisiyle beraber ayılması kolaylaştı. O yüzden bu çocuk için anlatmıyorum ama diyelim çocuğunuz zor yürür halde ve az önce Sevgi'nin örttüğü o örtülerden kalkıp geldi, böyle taşın köşeye oturdu. Bir de beden algıları nörolojik olarak iyi olmadığı için özellikle de böyle soğuk, kapalı, karanlık bölgeleri tercih etmeye çalışırlar. Çünkü onu sıcak daha fazla rahatsız eder. Bu pozisyondayken, anestezideyken. Onun dışında ses daha fazla rahatsız eder. Uyanmamış çocuğu gibi. Işık da aynı şekilde. Bundan dolayı bir, çocuğun başından ayrılmıyoruz. İki, çocuğu sıcak tutmaya çalışıyoruz. Ama sıcak tutmaktan kastımız şu değil. Olağan dışı bir şey yapmaya çalışmayın. Ben şu tişörtü çıkarsam burada rahatlıkla durabilir miyim? Dururum. Kısmen bu çocuk da burası için uygundur o zaman. Hani bunu bu şekilde düşünebilirsiniz. İlla vücut sıcaklığını ölçeyim diye çaba vermeyin. Ama size bir trik olarak, bir işin hilesi, vücut sıcaklığını az çok anlayabileceğiniz bir teknik vereyim. Kulak derisi. Çünkü buradan biz az çok algılayabiliyoruz. Şöyle elimizi bir attığımız zaman bu çocuğun ateşi var diyoruz. Ama neden? Çünkü gün içinde 10 tane 20 tane hayvana dokunuyor. Bu kadar hayvana dokunma, temas sonrasında artık bizim hissedebilme kapasitemiz artıyor. Yani çocuğun ateşini ölçmeden şunu diyebiliyoruz. Bu çocuk kesin 39 üstünde. Bunu diyebiliyoruz. Aynı şey tıp hekimleri için de geçerli. Ama siz buradan algılamak güç olacağı için sizin daha fazla ısı değişimine yer alan, ısı değişimi gerçekleştiren nokta kulak derisi. Kedinizin ve köpeğinizin kulağına dokunun. Arada bir dokunun bu arada. Yani severken boş sevmeyin lan. Yani o hayvana değer verin. Ya bir çocuk düşünün. 3 yaşında bir çocuk. 3 yaşındaki çocuğa şunu yaptığınızı düşünün. Böyle televizyon izliyorsunuz. 3 yaşındaki çocuk ne yapar? Ya bir süre sonra der. Yani bu bilinç altında der bu arada. Artık pedagog da olmaya başladık. Güneşle deniz sağ olsun, araştırmaya başlıyoruz öyle şeylerde. Böyle sevmeye başladık. İlk sevdiğinizde tabii ki bir sevildiğini hisseder. Ama hep böyle severseniz bir çocuk ondan sonra anlar. Yani ona duygunuz ilgi formaliteden. Onu severken bakın ya, kulağına bakın. Bir şey mi var? Temiz mi? Buna bakın, temiz mi? Bir şey yok. Tamam, yat sen. Allah'ım, kafayı gömme derdinde bir yerlere.
Oğlum benim koltuğum tamam güzel koltuk da o kadar da değil lan. Geniş değil. Şöyle yapayım mı sana? Heh. O yüzden kulaktan sıcaklığı anlayabilirsiniz. Bu arada bayağı sohbet niteliğinde bir kısırlaştırma operasyonu sonrasında ya da başka operasyonlar sonrasında anestezinin hasta sahibi tarafından kontrol edilmesi gereken durumlar için anlatıyorum. Vücut sıcaklığını da kulaktan anlayabilirsiniz. Bu da ikinci. Vücut sıcaklığını anlamak, tamam mı? Üçüncü, kesinlikle ve kesinlikle veteriner hekimle, ya yapan veteriner hekimle, çünkü dedim ya bir barınak. Ya o barınağı veteriner hekimiyle iletişimde olabilme kanalınız var mı yok mu bir sorgulayın. Çünkü neden? Hipotermi çok risklidir. Vücut ısısının hızla düşmesi. Çünkü biz sıcakkanlı hayvanlarız. Bu çocukların vücut ısısı bazı derecelerden sonra 35 derecenin altına falan inmeye başladığı vakit bu çocuklar maalesef hayati riskler doğurabilecek duruma gidiyor. Yani mevzumuz burada bayağı sinkopa, bayılmalar vesairelere falan gidiyor. O yüzden bu çocukların sadece vücut ısısı için bile ya da kusmaya başladı. Operasyondan sonra 5 defa kustu. Ya bu normal mi değil mi? Çünkü bunu her hayvan için ya da her operasyon için de söyleyemeyiz. Sindirim sistemi operasyonundan sonra taburcu almanız gerekmiştir herhangi bir sebeple. O çocuğun o kadar kusuyor olması normal karşılanabilir. Ama kısırlaştırma operasyonundan sonra o kadar kusuyor olması çok normal karşılanmaz mesela gibi. Bunu diyorum ya, bu bir hekimlik konusu, hekim konusu. O yüzden bunları net bir şekilde sorabileceğiniz net bir şekilde sorabileceğiniz bir hekime ulaşın. Sizden ricam o. Yani çevrenizde açık, 7/24 açık, 7 saat 24 gün. Geri kalan 6 gün tatillerdir. 24 saat 7 gün çalışan bir veteriner kliniğiyle her zaman irtibatta olun. Siz oraya gitmeseniz dahi, sizin veteriner kliniğiniz orası olmasa dahi. Çünkü o hayvanı yeri gelir apar topar oraya götürmeniz gerekebilir. Bu iletişimde olun. Onun ötesinde de, yani şehrinizdeki 7/24 klinikleri bilin. Onun ötesinde de mevzumuz çocukla alakalı sormanız gereken bir şey olursa bir barınak hekimine ulaşamayacağınız için sizin o hekimlerden bilgi almanız gerekebilir. Ben ne kadar sakin konuştum ya. Öyle. Ne öğrendik? Tekrar edelim. Çocuğun yanından asla ayrılmayacağız. Tamamen kendini idame ediyor deyinceye kadar. Bu arada bir sürü şey var. Çocuk tamamen kendini kaldırdım diyene kadar mama su vermeyeceksiniz ve de vesaire vesaire. Bunların ayrıntılı şeylerine gireriz. Bu bugünün videosu değil. Zaten bugün bana çok büyük bir ders verdiniz siz. Sizin yazdığınız yorumların karşılığında şunu çok net öğrendim ki biz bir şeyleri güzel bir şekilde anlatabilmişiz. Aksettirebilmişiz size. Siz anlamışsınız, uygulamaya başlamışsınız. Şaka yapmıyorum, abartmıyorum. Bazı yorumlarda gerçekten Sevgi de ben de sesli bir şekilde okumaya devam edemedik. Arabadaydık akşam saat 7'de video yayına girdiğinde. Sevgi akşam yorumları bana okuyordu. Direksiyondaydım. Sevgi bir kısımda okuyamadı. Birkaç tane yorum var. Adını hatırlamıyorum yorum yapan arkadaşımızın. Annemin babamın bana yapmadığını yaptın abi dedi. Zaten sonra koptuk. O yüzden bugün bana öğrettiğiniz şey şu, bu yorumlarla tam gaz devam. Daha fazla bilgi vermeye başlayacağım. Şimdi bundan sonrası yine aynı şekilde eğlenerek ekiple beraber daha farklı bilgiler sunmaya başlayacağım ve yavaş yavaş toplanmaya başlamak istiyorum. Şubat'ta mıyız? Şubat ayının geliri Ocak ayının geliri. Evet, Ocak ayının geliri Şubat sonunda gelmişti. Katıl butonumuzun parasını da şimdi Mart ayı içerisinde birkaç gün içerisinde planlayacağız. Onu Vildan ablamız planlayacak. Barınaklara götürmeye başlayacağız. Katıl butonuna özel bir yayın yapacağım. Çünkü gerçekten cebinden bir şey vermiş olan insanlardan seçelim. Gelmek isteyen, gelebilecek olan, imkanı olan bizimle beraber barınaklara gelsin istiyoruz. Bu kadar. Uyu tamam uyu. Annenden Senem abla inşallah izin almıştır seni yayınlamamız için. Çok güzelsin ya. Bu kadar sakin bir köpek gördünüz mü ya? Bu arada anestezinin etkisi değil ha. Çocuk operasyondan önce de böyleydi. Bu kıvrılmayı, insana yaklaşmayı seven falan bir köpek. Sosis köpek diyorlar bunlara. Dachshund. Çok dachshund bir kişiliğiniz.
Kendinize iyi bakıyorsunuz. Şu an tokatlayamıyorum. Videoyu kim editleyecek? Aç kız. Evladım saat 5 la. Birinin videoyu editlemesi lazım. Bugün montaj yapmasak. Yorum okumaya devam etsek. Bu çocuk bir köpek. Bakın çocuk diyoruz da bu bir köpek. Bu çocuğa hakaret ediyormuş gibi hissettim lan arkasından. Çocuksun. Bu doğanın bir parçası. Benim gözümde bir Ladin'le bunun hiçbir farkı yok. Bakın bir Ladin ağacı düşünün. Bir de bunu düşünün. Hiçbir farkı yok. Çünkü mevzumuz aslında bütünleşik doğa prensibini, yani doğanın her yanını sevmek konusunu görev edinmek. Haydi yarın akşam görüşmek dileğiyle. Bugün senin yüzünden video atamadım. 1500 falan herhalde. 1500 tane yorum okuyorum. Hepsini okuyacağım. Bugün belki boşa geçmiş gibi oldu benim için. Ürün çıkaramadım size. Ama benim için çok önemli bir gündü. Hadi seni de aşağı yatırayım mı? Örtüleri buraya koyalım. Aşağı inecek mi? İnmeyeceğim mi? Birinin videoları editlemesi lazım. Tamam dur sen atlama dur. Hadi görüşürüz. Oh bekle. Hadi. Anne gelene kadar da örtüleri getirelim buraya koyalım. Ayağımın altında yat.